Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktor Sevgi Dilan Erselcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi Merhaba. tekrar görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizleri de hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Hocam sizinle çok konular konuştuk. Bugün biraz da öksürükten bahsedelim. Evet. Hangi öksürüğe müdahale etmek gerekir? Başımızın belası kış döneminde, Maalesef. çocukluk çağında. Yani her çocuk herhalde öksürüyor. Hele bir de okul çağındaysa. Öksürük aslında tedavi edilmesi gereken bir durum değil. Yani biz öksüren çocuğu severiz, öksürüğü. Öksürük solunum yollarını temizleyici bir refleks aslında. Ciddi, hızlı bir nefes verme gibi düşünebilirsiniz. Oradaki sekresyonu, alerjeni, mikrobu öksürerek çocuk atmaya çalışıyor. Ama tabii ki altta yatan sebebe göre işte öksürüğü keselim mi, kesmeyelim mi, ne tür durumlarda alert olalım, ne zaman müdahale edelim, ne zaman ek tetkik isteyelim vesaire. Onlar çocuktan çocuğa değişiyor tabii ki ama öksürük düşündüğümüz kadar aslında kötü bir şey değil. İyi tarafından bakacağız o İyi zaman. tarafından bakalım, aynen. Hocam kronik öksürük ne? Ya da kronik öksürüğün sebepleri nelerdir? Şimdi aslında çocuklarda öksürüğün en sık sebebi geçirilmiş viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Artık okul çağına giden, yani okula giden kardeşi varsa okul çağındaki çocuklarda neredeyse hepsi her ay bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra hep söylüyoruz, bunu dile getiriyoruz. Öksürük başlayacak, olacak, bekliyoruz savunma mekanizması olarak ve 2-3 haftaya kadar uzayabiliyor bazen. 3 haftayı geçmişse, mesela çocuk bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi, tamam iyileşti, ateşi düştü, başka hiçbir semptomu yok. Sadece öksürük 3 haftayı geçti. O zaman evet, hani kronikleşiyor gibi düşünüyoruz. Hala daha devam ederse. Bu arada tabii bu 3 haftalık dönemde başka bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemişse, uygun tedavi verilmişse sadece öksürüğü 3 hafta kadar izliyoruz. 3 haftadan uzun süren öksürükleri genelde kronik öksürük olarak adlandırıyoruz. O zaman evet, işin rengi biraz değişiyor. Altta yatan sebebe yönelik tetkikler isteyebiliyoruz o zaman. Üç, 4 haftadan uzun süren öksürükler, kronik öksürük demiştik. Bunların da aileler hep böyle acaba alerjisi mi var, acaba astımı mı var? Bize başvuru sebeplerinde o yönde bir korkuları oluyor. Aslında her kronik öksürük alerjik değildir. Yani alerjik olarak düşünülmemesi lazım. Bazen postnazal drip sendromu, işte geniz akıntısı biraz uzayıp bu viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra sadece o bile öksürüğe sebep olabiliyor başlı başına. Veya işte çocuğun reflüsü varsa, reflü yine kronik öksürüğe sebep olabiliyor. Alerjisi varsa, işte az önce konuştuğumuz gibi sürekli bir alerjen maruziyeti varsa çocukta, bunlarda artık 4-5 haftadan da uzun sürekli farklı semptomlar göstererek işte eforla öksürüğü tetiklenir, gece daha çok olur, sabaha karşı çocuk öksürük ataklarıyla uyanabilir, bir şeyle temas ettiğinde duyarlanması olan bir şey varsa öksürük artar vesaire. Bunların aslında semptomlarına yönelik hikayeden az çok anlıyoruz öksürüğün sebebini. Ona yönelik tedavi başladığımızda da mesela reflü düşünmüşsek, tedavi başlamışsak ve tedavi yanıtı olumlu olmuşsa tabii bu sefer de tanımızı güçlendiriyor. Öksürüğe eşlik eden durumlar vardır. Bizim için en önemli alarm bulgusu ne? Şimdi öksüren çocukta alarm bulgularımız var. Yani hangi durumlarda biraz biz de strese giriyoruz diyeyim. İleri araştırma yapmak lazım. İşte çocuk kronik öksürüğü var ve kilo vermeye başlamışsa, kilo kaybı varsa ciddi anlamda ve istemsiz şekilde ciddi kilo kaybetmişse, kanlı balgamı varsa, gece terlemeleri varsa, çocuğun genel durumunda bozulma, beslenmesinde bozulma, genel durumunda düşkünleşme, yani böyle zaten çocuğu gördüğümüz zaman aşağı yukarı az önce dediğim gibi öyküden az çok anlıyoruz ama bu kilo verme, gece terlemeleri ve kanlı balgam olması bizim için çok önemli. Yani bu çocuklarda altta yatan başka bir sebep mi var? Bu alarm bulguları olan çocuklarda hemen ileri araştırmalar yapılması gerekiyor. Gerekli görüntülemeler, gerekirse kan tahlilleri, balgam testleri vesaire. Onlara yönelik hızlıca tetkik edilip tedavi planlaması yapılması lazım mutlaka. Peki tanı ve tedavi sürecinde çocuğun yaşı ve çevresel faktörler ne kadar önemlidir? Çok önemli. Yani şöyle mesela süt çocukluğu döneminde 1 yaşına kadar olan dönemde tekrarlayan öksürüklerin, işte kronik öksürüklerin sanılanın aksine yani böyle alerjik değil de
çoğunluğun altından reflü çıkıyor. Reflü de ailenin aklına gelmediği için çocuk mesela kusmuyor ama mide içeriği solunum yollarına kadar geliyor reflü olup. Oradan solunum yollarına minik minik aspire ediyor ve çocukta sürekli bir irtihan, böyle öksürük oluyor. Kusmadığı için de reflü kimsenin aklına gelmiyor. Bu çocuklarda 1 yaşın altında antireflü tedaviyle mesela öksürüğü çoğu zaman veya alt solunum yolu enfeksiyonunu çözüyoruz. Biraz daha büyük çocuklarda okul çağına zaten geldiği zaman artık solunum alerjenlerine veya mikroplara da maruziyet arttığı için işte postenfeksiyöz öksürükler, uzamış postnazal drip sendromu vesaire görüyoruz. Genelde enfeksiyonlara bağlı. Çocuklarda en sık ailelerin biraz böyle görmezden geldiği mi diyeyim, önemsemediği mi diyeyim, en sık çevresel faktör sigara dumanı maruziyeti. Bizim için çok önemli. Yani aile mesela anne baba diyor içiyorum ama işte balkonda içiyorum, giriyorum. Dışarıda içiyorum, evin içinde içmiyorum. Ama siz sigara içtiğiniz zaman hala ciğerlerinizden sigara dumanı aslında solumaya devam ediyorsunuz. Ne kadar duşta alsanız, ağzınızda yıkasanız ve o çocuğu gerçekten düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor. O yüzden de yani sigara olabildiğince zaten çevresinde içilmeyecek, hiç içilmeyecek. Keşke öyle bir durum olsa. Ama bizim için en önemli ve belirleyici çevresel faktörlerden birisi. İşte alerjen maruziyeti var mı? Rutubetli bir ortamda mı? Belki hani küf duyarlanması olan çocuklar rutubetli bir ortamda mı yaşıyor? Veya akar, mite duyarlanması varsa, ev tozu duyarlanması varsa çok tüylü yünlü şeylerle haşır neşir oluyor mu? Peluş oyuncak çok var mı yattığı yerde? Tüylü halılar, kabarık battaniyeler vesaire bunlar tetikleyebiliyor. Dediğim gibi sigara dumanı maruziyeti, yani çevresel faktörler düşündüğümüzden daha fazla aslında etkili öksürük üzerinde. Hocam bir de böyle alerjik öksürükler gece sıkışmalarıyla da çok ortaya çıkıyor. Yani bu uykudan yani neden, hani belki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Hani neden özellikle uyku arasında bu çocuklar sıkışarak soluğu kesilmiş bir şekilde öksürükten boğularak? Aslında çocuğun uyuduğu ortam çok önemli. Yani uyku hijyeni açısından da çok önemli. Oda ısısı, oda nemi. Genelde şimdi kış döneminde kapalı ortamda çocuk uyuyor zaten ve aile de işte üşümesin, ısıtalım odayı 25-26 derecelere kadar, üstünü de örtüyorlar. Yani nemi yüksek ve sıcak ortamlarda çocuğun üst solunum yollarında da ödem artar. Daha fazla böyle solunum stresine çocuk girer. Bir de yattığı yerde işte yatağında akar varsa, işte özellikle kız çocukları çok seviyor böyle tüylü yünlü şeyler, battaniyeler, peluş oyuncaklar varsa, hele bir de işte kapıyı kapattık, havasız çocuğu bıraktık. Sabaha karşı iyice o ortamda hijyen, yani hava hijyeni de bozulduğu için alerjen öksürükler artıyor o yüzden gece yattığı yerlerde. Yani çocuğu biraz daha aslında serinde, işte nispeten %50-60 arası nem olan bir ortamda uyutmak ve olabildiğince steril bir ortamda uyutmak çok önemli. Havadar ve serin yerde. Evet. Hocam kronik tedavi uyguladığımız hasta grubu var mı bununla ilgili? Var tabii Uzun ki. süre tedavi gerektiren bir duruma Tabii, dönüşebilir tabii. mi ya da? Yani böyle aile de zaten bize gelene kadar mesela uzun süredir öksürüğü olan çocuklar geliyor. 2 aydır öksürüyor ya da okul açıldığından beri öksürüyor sürekli. Genelde yakınmalar bu şekilde oluyor. Antibiyotik kullandık, işte geçmedi. Şunu kullandık, işte antigribal ilaçlar kullandık, geçmedi. Hava verdik, şöyle oldu, böyle oldu ama bakıyoruz mesela ortam değişikliği hiç yapılmamış. Yani çevresel faktörler hiç değerlendirilmemiş çocuğun öksürüğünde. Önce onları bir düzenleyip çevresel faktörleri, altta yatan bir problem var mı? Yani alerjik semptomları var mı? Uzun süren burun akıntısı, burun tıkanıklığı, işte dediğim gibi havayolu hassasiyeti bulguları var mı? Sık nebül ihtiyacı, işte hareketle tetiklenen öksürük, gece uykudan uyandıran öksürük, işte astım belirtileri var mı? Onları değerlendirip ya da yemek yiyip yatıyor, yattıktan sonra öksürüğü oluyor. O da reflünün göstergesi. Hani sadece süt çocuğu deyip geçmemek lazım. Büyük çocuklarda da reflü öksürük sebebi çünkü. Ona yönelik tedavi başladığımız hastalar oluyor. Ama yanıt alamadığımız zaman bazen mesela alerjik astım düşünüyoruz, tedavisine başlıyoruz, yanıt alamıyoruz. Bu sefer tanımızı biraz daha veya tedavimizi değiştirmemiz gerekebiliyor. Yani çocuktan aldığımız yanıt bizim için çok önemli. O yüzden diyorum hani tedaviyi düzenli kullanmak ve nasıl yanıt aldığımız. Çünkü çocuktan çocuğa değişiyor. Kimisinde böyle hemen yanıt alıyoruz, kimisinde bir hafta tedavi veriyoruz, 2 hafta sonra yavaş yavaş yanıt alıyoruz. Ortam değişikliği yapılırsa, işte tedavi de düzenli uygulanırsa, tedavi yanıtımız da olumlu olursa, evet bu çocukta diyoruz ki alerji var, reflü var veya başka bir şey var öksürüğü tetikleyen. Ona göre tedavimize devam ediyoruz.
diyoruz. Ondan sonra da zaten dramatik olarak öksürük gerçekten azalıyor. Sık hastalanmalar, sık antibiyotik kullanmalar, kronik öksürükler. Çocuk da rahatlıyor. Yani uykusu da rahatladığı için mental ve bilişsel açıdan da rahatlıyor çocuk aslında. Sadece öksürükte hep geçmemek lazım. Çünkü uykusunu çok etkiliyor, özellikle gece öksürükleri. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben teşekkürler. teşekkür Doyurucu bir sohbetti. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Sevgi Dilan Ersel Canlı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.